%100 yerli malı. Yurdun malı, herkes onu kullanmalı. Biz ilk bu end cap'leri yaptığımızda kendi bünyemizde makinamız yoktu. Aman be. Ne biçim egzoz oldu be bu. ...0.2 milim talaş kaldırıyor. Soğuk savaşa buradan sesleniyorum. Alın şunu. Hoş geldiniz. Bu bölümde end cap'lere başlayacağız. Onun imalatı hakkında videolarımızı izleyeceksiniz. Bir önceki bölümde susturucuların üretimiyle alakalı üretim sürecini sizlere göstermiştik. Aynı zamanda kitin oluşumuna dair birkaç bir şey anlattık. Neden bu kiti yaptığımızı, neden bu ismi koyduğumuzu, nerelerden başladığımızı vesaire detaylarından bahsetmiştik. Bu bölümde de end cap'leri izleyeceğiz. Şöyle bir şey düşünüyorum kafamda. Buradan içeri sokarız. Buradan da böyle iki tane hani görsel olarak çizgi çekeriz. İçerisi de şimdi bu şöyle desek. Şöyle bir üçgen veririz. Böyle bir şey var kafada. Oradan tabi belli olmaz da bunu şöyle düşünün. Buraları dolu. Böyle bir parça. Burada içine girecek egzozun. Burada egzoz. Kabaca bir ölçülerini alalım. End cap'ler CNC'de alüminyum malzemeden CNC'de üretiliyor. Ardından statik toz boyaya gönderiyoruz siyah olacaksa. Önce boyaya gidiyor, ardından işte lazerle marka logomuzu işliyoruz ve end cap aslında o şekilde bitmiş oluyor. Normalde bir şeyin tasarımını hiçbir zaman bu kadar hızlı yapmıyordum ama bunu daha önce defalarca farklı motorlarda tecrübe ettiğimiz için o yüzden bu kadar hızlı gidiyor. İlerleyen işlerde bu kadar hızlı gidemeyebiliriz. Tasarım kabaca kafamda hazır olduğu için hemen bir modelleyip baskı alalım. Deneyelim bakalım. Uyacak mı? Beğeneceğiz mi? Beğenirsek imalata devam edelim. Bildiğiniz gibi tasarımların çizimlerini SolidWorks üzerinden yapıyoruz. Bize sponsorluk sağladıkları için SolidWorks Türkiye firmasına ve Tekyas firmasına da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Süreçle alakalı merak ettiğiniz her şeyi ve sorularınızı aşağıya yorum bölümüne bırakabilirsiniz. Ayrıca yorumları yana kaydırdığınızda hype tuşuna basmanızı sizden rica edeceğiz. Bunu hesap başına haftada 3 defa yapabiliyorsunuz. Her hype puanı bizim için önemli. Bizi ön sıralara çıkartıyor. Basın bakalım ne olacak. Aman be. Ne biçim egzoz oldu be bu. Logoyu bile koyduk ya. Tabii logosunu falan koydum. Şöyle. Vallahi şu an logonun yerine falan bakıyorum. Her şey okey gibi ya. Artık baskıya gönderebiliriz. Ben yukarıda mutluydum. Bilgisayarın başında çalışırken mutluydum. Şuraya bak. Böyle elimden geldiğince titiz bir şekilde çalışıyorum. Abi bir hafta inmeyeyim aşağı. Ondan sonra tabii ki aşağıya da iniyoruz üretim için. Ana! Yani atölye biraz dağınık, evet. Kabul ediyorum, ben de kabul ediyorum. Kendim de şahsım adına konuşmak gerekirse dağınık bir insanım. Elimden geldiğince dikkat etmeye çalışıyorum. Şuraya bak. Sonra şey oluyoruz. Problemli olan ben oluyorum. Ne bir koyduğumu bir yerde buluyorum, ne aradığımı bir yerde buluyorum. Bulduğumu ya kırık buluyorum ya bozuk buluyorum. Ben de artık mal saklıyorum yani, ne yapayım? Benim takım arabam bu yüzden kilitli, arkada duruyor. Genelde de kimse ellemiyor. Çünkü elleseler böyle olacak benim takımlarımda. Fırat bunu görse hemen der, sen de bunlarla çalışma, git kendininkilerle oyna der de öyle bir şey değil ki yani. Bunda kimse çalışmasın. Bunu ya da yamulttun, bunu düzelt. Sadece biraz fazla tepki verdiğine inanıyorum Mert'in. Ya bu yamulabiliyorsa düzelebiliyor. Gel bir şey diyeceğim. Gel. Fırat bak nasıl müzik dinliyor, bir gidecek. Evet, dinliyor. Kafaları verdik. Şeyde basılıyor. 3D printer'da eleman yukarıda çalışıyor. Baskısına devam ediyor. Ne diyorsun Fırat? Beğendin mi parçayı? Hoşuma gidiyor. O geliyor. Buraya bak. Ellerim çok güzel. Evet Pro. Hadi al yap gel. Ahşapın işi çok güzel. Hadi Pro hangisinden yap gel.
Bir aşağı ineyim, gidim gelir hemen yapacağım. Ya baba. Sok bakalım içine girecek. Ya ne sokacağım, girer ama manyak. Ben şimdi halledeceğim. Buradan sökülür Al abi. işte, aha bozdu ya. Bozdu, bütün işi bozdu ya. Sökülmüyor lan. Kanka çekme devam etsem sökülür. Sökülür mü? Geliyor. Sök lan. Ya sökülme, Yok, ver daha bitmedi malzeme. Ben onu Nextel'le düzelteceğim. Oğlum prototip bu, prototip. Takacağız, bakacağız güzel mi değil mi diye, Allah'ım ya. Vallahi. Tamam, 10 numara 5 yıldız işte. Şu yakışıklı yakanı çeksene. Yakışıklı Gökhan. Hadi şunu bir takalım bakalım nasıl oldu ya. Aman be, hemen bir kağıt bant. İçi nasıl duruyor ya? Öyle böyle. Plastikten basalım, gönderelim. Renk de yapabiliriz. Pembe, mavi. Ha. Arkadakine logo basmaya gerek yok. Şu an bu seri üretim modeli gibi düşün yani. Artık Zaten bunun gerçi- seri gideceğiz yani. Bunun bir Zaten benzerini hep senin yaptım. motora yapmıştık 750. Oğlum ver, motora yaptığımız işte. Lavuk bu bölümde beynini yedi. Her bölümde yaptık ya. Biz ilk bu end cap'leri yaptığımızda kendi bünyemizde makinamız yoktu. Yan komşumuzdan sağ olsun İsmail yardımcı oldu forkliftle makineyi içeri taşımakta. Kendisine de güvenirim. Çok sevdiğim biridir. Yeni üyesi. Reservis'in yeni üyesi İsmail. Çok İsmail. Fakat yani forkliftin ucunda 1 milyon lira değerinde bir makine varken kendisinin çok rahat tavırları ve forklifti böyle atraksiyonlu kullanması açıkçası beni çok gerdi. Mümkün olduğunca çekmeye çalışıyoruz üretim süreçlerini. Ama tabii ki dışarıda yaptırdığımız malzemelerin üretimini çekmek biraz zor olabiliyor bizim için. İlerleyen bölümlerde bazıları olmayabilir. Şimdiden haberini veriyorum. Ama mümkün olduğunda çekmeye çalışıyoruz. Evet, şimdi programı yazdık. İşlemeye başlayacağız. Bunları flaşa atalım. Tişörtümüzü de çek. Dur, bezimi de var. Dün burada unutmuşum. Amar, biz aşağı CNC ile oynamaya Biz gidiyoruz. aşağı senin işini yapmaya gidiyoruz Amar. Tamam mı? Sen orada takıl. Dükkanın bünyesine CNC tornayı alınca da sizin için hani burada da bir tane parça işledik. İzleyicilerin görmesi açısından, nasıl üretildiğini görmeniz açısından. Ha? Aman be. Aman. Şimdi veriyorum coşkuyu o Ver. zaman. Oh. 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 Flaşı da takalım. Aman. Şimdi böyle parça parça aldık bunlardan. Şu an videoda göstermek için bir tane işleyeceğiz. Bunu da burada keselim. Papatya gibi açacağım. Zetimin sıfırı burası. 4. takım zetimin sıfırını bulduk. Şimdi X'imi sıfırlayayım. Şimdi finishini yapıyor. 0.2 milim talaş kaldırıyor. Hem daha yavaş hem de kaldırdığı talaş miktarı daha az. Egzoz parçasının ikinci bağlaması. Veriyorum coşkuyu. Ver. Alıyorum kanki. Üretimi CNC'de tamamladıktan sonra end cap'lerin
Arkasından 3 tane delik ve yanlarından da egzoza montajını yapabilmemiz için 2 tane delik açmamız gerekiyordu. Bu delikleri açmak için de bir tane jig yaptık. Bakayım. Tasarımını yaparken dikey matkapta onu düzgün bir şekilde gönyeleyip delikleri açabilecek şekilde tasarladık. Lazer kesimden kesilen parçaları kaynattık ve gerekli yerlere delikleri açtığımızda jigimiz hazırdı. End cap'lerin deliklerini de bu şekilde elde açtık. Sıkacağız. Jig'i nasıl yaptığını unuttu. Ya diyor jig'i diyor biz tornada yapmadık mı diyor. Şimdi bakacak, Ama gelecek nasıl yapmış, kendisi nasıl yapmış onu hatırlayacağız. Kafam karıştı. Jig o kadar temiz ve düzgün duruyor ki dedim lazer kesimlik bir parça değil o. Yani tornada CNC'de yapıldı falan. İçeriden bakınca. Tabii hatırlıyorum ben çünkü içini zaten tornada aldın. Dışlarını da zımparaladın. Zemin zımparada sen onları kıllattın. Bunu bayağı bir kıllattın sen. İşte o yüzden Evet, CNC değil ama o yapılalı bayağı oldu. Sonra buradan delikleri açılacak. Ardından kılavuzları çekilecek ve boyaya göndermeye hazır. Tabii Amar sen kesersin. Ben aklıma geleni söyleyeceğim. Videoda görmüşsünüzdür zaten. Bir noktada uzun kollu, kalın kazaklarla, tişörtlerle çalışırken bir sonraki sahnede askılı tişörtlerle, kısa kollarla geziyoruz falan. Dikkat! Az sonra izleyeceğiniz canlandırmalar ileri montaj teknikleri kullanılarak oluşturulmuştur. Achtung baby! Folgende Sendung ist mit den neuesten Montagetechniken aufgebaut! Egzozlar boyadan geldi. Endcap'ler geldi. Egzozlar boyadan geldi. Şimdi Hadi. arabadan indirelim. Nasıl güzeller, nasıl güzeller. Çil. Allah'ım bunlar ne kadar bunlar? güzel. Bir de jant var içinde. Oo, hepsi tek tek sarılmış. Özenle paketlenmiş. Elden ele. Oo, hadi bakalım. Elden ele. Bize bir tane yeter video için. Aman be! Boyaya bak, boyaya. Of, bu ne? Kömür mü lan? Diz. Şimdi buraya West Riders yazacağız. Bakalım şeyle aynı mı? Prototipi kırdım. Bak gördüğün gibi siyah, beyaz, en büyük. Her iyiliğin içinde bir kötülük, her kötülüğün içinde bir iyilik vardır Arda bak. Neymiş o? Siyah ve beyaz. Siyah ve beyaz. Yin ve yang. Yin Hadi ve yardıma. yang. Hadi yardıma. Çok parça var. Hadi yardıma. Hadi. Şimdi bak burada logomuz var. Bu logoyu buna işleyeceğiz lazerle. Bakalım takalım. Şimdi tabii bu egzozlar da siyaha boyanacak da. Be deli. Kromla da güzel gidiyor lan. Bak bunun coverlarını siyaha boyarız. Öyle siyah boyalı coverlar var zaten bunun çıkıyor o şekilde. Böyle de çok güzel. Ne diyorsun? Yin yang. Bebek. İsteyene Beşiktaş aromalı. Siyah, beyaz. Evet. Egzoz parçalarımız bitmek üzere. Susturucular da hazır. Kafan karıştı mı? Alıştın. Saldım artık. Şimdi Takalım. Aman tanrım bu neymiş? West Siders Custom Endcap'miş. %100 yerli malı. Yurdum malı, herkes onu kullanmalı. Boyadan gelen end cap'leri fiber lazerde markalama işlemlerini yaptık. Markalamada hizalamak için 3D printer'da bu parçalar için bir kaide tasarlayıp ürettik. Kaideyi de karbondioksit lazerde plexiglass'tan şeyler kestik böyle. Bu fiber lazerde hizalamada kullanmak için çeşitli aparatlar kestik. Yani o makineden o makineye, öbür makineden de öbür makineye hepsini güçlerimizi birleştirip markalama işlerini o şekilde hallettik. Her egzozu kaideye koyup üstüne lazerle markamızı işleyip rafa kaldırdık.
Susturucular geldi. Taptaze, yeni. Bunlar başka. Malzemeler geldi kaplamadan. Kaplandı geldi. Bunlar Kaplamadan geldiyse kaplamaya gönderelim ya. kaplamadan geldi ya. Keşke Tüh. kaplatsaydık. Normalde egzozun içinde kalıyor. O yüzden yani böyle kaplatmaya da aslında gerek yok. Çünkü zaten egzozdan çıkan kurum sayesinde paslanmaları aslında yavaş oluyor. Hatta olmuyor bazen. Biz yine de bir kaplama yaptırıyoruz ki en azından rafta beklediği süre boyunca da hem paslanmasın. Bana şuradan bir kap lama verir misin? Lama. Bir kap mı istiyorsun peki? Soğuk savaşı buradan sesleniyorum. Alın şunu. Yeterince soğuk muydu? Hava kadar değil. Mesela birbirine kavuşmak isteyen iki aşık lamanın hikayesi. Biz ayrılamayız diye bir şarkısı var. Ne oldu, alamıyor mu? Ah be kardeşim, sen bizi ne zannediyorsun ya? Çekil ya şuradan, ben bunu tek parmağımla kaldırırım. Kaldır sen onu tek parmağınla. Gördün. Kalkmadı ki. Gördün. komple. Kaldırdı. Nasıl kalktı mı? Yere değiyor. Kaldırmadı mı? Böyle işte Böyle çamur. değil. Ne oldu? Olmadı. He. Yine. Ben burada donuk bekleyeyim Ben ama. şey yapacağım. Daha yeni gidiyor. Bak yeni Bunları konsept size- buldum. İçtim damacana su. Aha yo ye. Böyle zormuş lan bu. Açamıyorum. Tamam, birini takalım. Kenara kaldıralım. Olmuyor gerçekten. TikTokçular bu parayı hak etti. Hak etmiş Bak, yani. bana bak ben şu an yapıyorum. Fırat da bir TikTokçu olduğu için. Güleceksin oğlum. Sürekli güleceksin. Sürekli sırıtacaksın. Daha da. Hiç bakmıyorlar mı ya? Ben şu an hiç bakmadım. Bu sürecin yani egzoz, end cap artı susturucu sürecinin en pis kısmı elyafları sarma işlemi. Bizim etkiyi de koyamadım. Evet, 100 yıllık şeyimiz. Ne zaman aldık ya? Çok oldu, eski dükkan. Biter şimdi ama, merak etme. Dövmeli kol bile var koyayım. Her şeyi stokluyorum. Dövmeli kolum bile var, lateks eldiven yok ya. Kim Gerek yaptı yok bu dövmeleri biliyor musun? Tanıdığım en ünlü dövmeci Gökhan Meydan Açar. Yapar mısın lan böyle dövme? Röportajdan hemen önce sardık bu elyafları. Yerimde duramamamın sebeplerinden bir tanesi kaşınıyorum. Çünkü gerçekten seramik günü kaşındıran bir yapıya sahip. Çok fazla haşır neşir olmamak lazım. Sushici Fırat. Kendi elleriyle size sushi yapıyor. Kendi elleriyle. Başkasının elleriyle değil. Bitmeyecek zaten. Tamam. Bunu neden yapıyoruz diye merak eden arkadaşlar olabilir. Şimdi bir beygir gücündeki 2000 cc motorumuzda bunu deneyeceğiz. Aradaki ses farkını da görmeniz için. Evet, bu açık egzozlu. Şimdi bir de seramik ünüyle sarılmış versiyonunu dinleyelim. Evet, gördüğünüz gibi bir beygirde hiçbir şey fark etmedi.